Bak bana video çekiyorum diye sıkıntı yaratma bak. Bu zamana kadar hiç sıkıntı yaratmadım. Adam gibi dur. Ben bunun harbiden mühendisinin kafasına tüküreyim yani. Öyle kötü bir görünüşü var. Ben sevmedim abi. Almam da ama evlat gidiyor yani, yapacak bir şey yok. Neden evi taşıdım? Orlando'dan taşınıyoruz. Florida Orlando defterini şimdilik kapatmış olduk arkadaşlar. Aşırı sıcak bir Florida sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyordum ya. Güzel olacak inşallah. Şimdi yeni video hoş geldiniz. Bu videoda neler yapacağız? Yeni tırımız var. Bunu tanıtacağız. Diğer eski tırlarımla farkları ne? Bunları tanıtacağız. Yeni iş modeline geçmiştik önceki videoda. Onları nasıl gidiyor? Bunlara bakacağız. Ve Orlando'dan taşındım. Taşındım şu an. Eşyalarımı falan aldım. Nereye taşınıyoruz? Neler yapacağız? Bunları konuşacağız. Ceko, hazırsan başlayalım balım. GoPro'yu bir dakika ayarlayayım kardeşim. Bu arada tişörtüm nasıl olmuş? Çok güzel. Özel yapım kardeşim, Türk marketinde özel yaptırttık. Yanlış olmasın. Şimdi arkadaşlar videoyu yaparken şöyle kafama takacağım kamerayı. Hem daha güzel olur hem de siz de orada anlatırken sizin görüntü kaliteniz de daha iyi olur inşallah. Gelin bakayım. Umarım görüntü iyidir arkadaşlar. Şöyle eldivenlerimizi takalım. Kaputu falan da açacağız. Onun için ellerimizi koruyalım kardeşim. Gariban eldivenlerimiz. Arkadaşlar 2020 model Kenworth T680. Şimdi bunun özellikleri ne? Diğer Volvo ile aynı. Horsepower olarak aynı. Onun haricinde 2020 model Volvo 2024'tü. 450 beygir. Onun haricinde genel olarak özellikleri olarak bunun arkadaşlar çekiş gücü daha kötü. Ben alışamadım bir türlü Kenworth'e. Hiç de güzel değil. Açalım hemen bir kaputu. Şimdi motoru bir açalım bakalım neler çıkacak. Buradan diğer gardımızı açıyoruz. Şuradan daha önceden biliyorsunuz zaten bunu. Şimdi bunun bir diğer farkı şu arkadaşlar. Burada bunun kolçakları var. Bunu takıyorsun mesela, bu kilitliyor bana. Şimdi açmak için bunu böyle açıyoruz. Evet, bu gördüğünüz canavarda 12 vites Packard motor var arkadaşlar. Packard motor Amerika'da çok tercih edilen bir motor değil. Hastası var tabii ki. Ama her zaman Detroit motor daha çok tercih ediliyor. Detroit motor 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan motor arkadaşlar. Oradaki arabalara vesaire kullandıkları motor. Genel olarak Volvo ve Freightliner markalı tırlarda onlar kullanılıyor. Ama bu Packard Kenworth'te falan kullanılıyor. Ben kendime tır alacak olsam bunu almam şahsen. Çünkü bunun hem malzemesi gelmiyor, bulunmuyor, işte falan filan, bir dünya baş ağrısı kısacası yani. Onun haricinde teknik özellikler olarak arkadaşlar zaten bir tırın hemen hemen motorunun her şeyi aynı. Bu tarafı da göstereyim. Gördüğünüz gibi işte burada yağı kontrol edebiliyoruz şuradan. Washer fluidimiz bitmiş. Bunu alalım. Hocam önemli. Silecek su yani bu. Onun haricinde en çok şaşırdığım noktalardan biri de fuse'lar buradaydı arkadaşlar. Gel lan. Heh. Elektrik fuse'ları burada. Elektrik aksamlarını bir kısmını buraya koymuşlar. İlginç bir kafa yaşıyorlar. Volvo'da içerideydi hepsi. Onun haricinde işte burada böyle yani, anladın mı? Daha ben teknik olarak çok da şeye girmeyeceğim. Şunun 1/4 oranında dönmesi lazım en fazla. PTI yaparken onu öğretiyorlardı bize. Ey gidi be. Ehliyeti aldığım günler geldi aklıma. Böyle çubuk vardı bir tane elinde. Böyle Harry Potter'ın asası gibi. Gösteriyordum. Break drum, no crack, no damage. Şöyle yukarıdan gösterecek olursak. Şöyle çıkabilir miyiz? Çıkarız. Packard motor. Bu biraz daha ufak bir motor. Volvo'nun motoru çok daha büyüktü. Çok daha güzeldi. Ah canım Volvo. Bu video boyunca her zaman şeyi duyacaksınız böyle. Ah canım Volvo. Volvo'm. Çünkü abi harbiden alışamadım ben buna. Volvo'nun gözünü seveyim. Neyse bunu kapatalım. Bak gene. Orada bir tane şey var. O gevşemiş, tamam mı? Şunu şöyle ayarlaman gerekiyor. Şu mu gevşedi acaba? Bunu ayarlamazsan girmiyor bu buraya. Allah Allah. La ilahe illallah. Gel de. Allah'ım yarabbim yarası. Gelmez ki bu burada. Bak ya. Oğlum taşak mı yapıyorsun? Allah Allah. Kenworth. Atlatma adamı kardeşim ya. Ben de seni yapmazsam. Mecbur yapılacaksın oğlum. Başkan ne oldu? Ben Karadenizliyim oğlum. Umudum biterse yine adım başlar. Selamünaleyküm.
Neyse bunu bak. Bak. Bana video çekiyorum diye sıkıntı yaratma bak. Bu zamana kadar hiç sıkıntı yaratmadın. Adam gibi dur. Bu kolçaklarını geçiriyoruz. Diğer gardı takmak için yine şurada bak. Şurayı görüyor musun kardeşim? Bak şimdi orada. Bunu çekince hop bu bunu tutuyor. Çok terledim ya. Çok sıcak oğlum. Şimdi dış görünüş olarak arkadaşlar ben bunun harbiden mühendisinin kafasına tüküreyim yani. Öyle kötü bir görünüşü var. Neden? Şimdi geldin mesela mazot alıyorsun, tamam mı? Buradan silecek suyunu batırdın. Abi bunu yapmak için bak bunu yapıyorsun ya, böyle siliyorsun. Temizlerken sopanın ucu şuraya değiyor. Bunu düz yapsa bu gerizekalılar, ben onu rahatça yapacağım. Volvo'nunki nasıldı? Dümdüzdü. Buna bak. Ağrı Dağı'na çıkıyor sanki buradan. Bu bir öncelikle. İkinci olarak şöyle gidiyor, fark ettiniz mi? Ve bu abi saçma duruyor yani bence. Ben sevmedim abi. Almam da ama evlat gidiyor yani, yapacak bir şey yok. Onun haricinde mesela ön camları siliyorsun, tamam mı? Abi şekilsiz, ufak. Volvo'nun ön camları büyüktü. Bir diğer eksisi yan aynalar. Çok ufak oğlum. Volvo'da ne vardı? Otobüs aynası gibiydi, böyle kocamandı. Bunlar ufacık. Onun için böyle sıkıntılarımız var. Geri gelecek olursak bir ünite göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar aracımızda APU var. Auxiliary Power Unit diye geçiyor. Bu yani ne demek? Araba çalışmazken ısıtıp soğutan parça bu. Ben bu zamana kadar APU'su olan hiç araba sürmemiştim. APU'nun güzelliği şu: motoru çalıştırmıyorsun. Sürekli motoru çalıştırman gerekmiyor. Kışın ısıtıyor. Ayrıca ısıtırken de iyi APU'lar, mazotla çalışan APU'lar. Motoru da sıcak tuttuğu için oraya da hava veriyor. Motorun da soğuk olmasını engelliyor. Dolayısıyla sen sabah kalktığında marşa bastığında çalışıyor. Çok soğuklarda biliyorsunuz donerse çalışmaz motor. Onun haricinde dediğim gibi motoru çalıştırmadan motor ömrü, motor saati denen bir şey var. Tırlarda yaptığın mil kadar motor saatine de bakıyorlar. Bu ne demek? Motor kaç saat açık kalmış demek. Dolayısıyla bu da önemli. Bunlar bayağı pahalı parçalar. Bayağı pahalı ünitler. Böyle 5, 10, 15, 20'ye kadar yolu var. Dolayısıyla tır alacak arkadaşlar buna da dikkat etsin. Önemli. APU. Lastiklerimiz yeni. Shock absorberlar dediğimiz şu parçalar, şunlar. Daha yeni değişmiş. Bak orada 4 tane değiştirmişler. Herhalde benden önce sıkıntılıydı. Ama neyse hallettik. Onun haricinde şu mat flapler bu arabaya özgü. Bu arada Kenworth ile alakalı değil. Şu mat flapler sıkıntı. Bunların içinde şu iç bölüm var ya, burada yay var. O yay da şurada bak. Şurada ince bir demir var. Görüyor musunuz bilmiyorum. O demir onu tutuyor. Ve buradan da giren vida o yayın bir ucunda, buradaki bir ucunda. Dolayısıyla o yay düştüğü zaman bu mat flap'te olduğu gibi aşağı düşüyor. Bu mat flap'leri yeni taktım, ben taktım. Instagram'da zaten bunun reels'ını attım. Ondan izleyebilirsiniz. Genel olarak dış bölümdeki eksiklikler, artılar bunlar. Ve araba arkadaşlar dediğim gibi çekiş olarak çekişi çok kötü. Yani Allah'tan al bırak yapıyoruz. Şu an ufak yükler taşıyoruz. Ağır yükler taşımıyoruz. Eğer ağır yükler taşısak gerçekten Kenworth bize sıkıntı olabilirdi yani. Şimdi daha demin hazırlık yaparken bunları çıkarmıştım. Şunları bir koyalım hemen. Buraya gelmişken şunu da belirteyim. Şu yan bölüm, iç bölüm Volvo'nun en az 2-3 katı daha geniş. Gayet başarılı yapmışlar. Aynı zamanda şuradan, burada yatak var. Birazdan göreceksiniz. O yatağı kaldırıp buraya erişim sağlayabiliyoruz. Ben buraya valizimi de koydum mesela. Ama sıkıntısı şu ki bu kadar güzel. Burası bayağı geniş ama içi Volvo'nun neredeyse yarısı kadar. Zaten bunları birazdan konuşacağız. Şimdi geçelim. Buraya toolbox'ımızı falan koyduk bu arada. Gayet başarılı bence. Deniz üstü köpürür. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Ay, biraz da beni görün. Ne yapıyorsunuz ya gençler? Çok sıcak oğlum. Ben biraz soğuyayım, biraz klima açayım. Sonra devam edeceğim videoya. Çok sıcak. Oğlum GoPro bile nasıl ısınmış var ya. Ano. Şunu bir ısıtayım, soğutayım bir dakika. Tamamdır, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ön bölümle başlıyoruz. Şimdi ön bölümün görüntüsü şöyle bir şey. Normalde burada hiç paspaslar olurdu. Siyah paspaslar Volvo'da yoktu. Onlar bizim için daha iyi oldu. Kendi paspaslarımızı koyduk. Biraz daha ev görüntüsü oluştu. Göstergeler, şöyle gösterge ekranları var. Biraz daha eski Amerikan tırlarını andırıyor. Kenworth de zaten Amerikan malı olduğu için böyle yuvarlak göstergeler falan yapmışlar. Bir diğer farkı da şu dashboard çok yüksekti abi.
oturduğun zaman mesela Volvo'da şu koltuğu en alt en aşağı seviyede kullanabiliyordum. Ama bunda kullanamam. Neden? Çünkü kullanırsam önü göremem. Biraz kaput böyle bombeli olduğu için önü göremiyorsun ve ben bu özelliği hiç sevmedim. Sürüş esnasında sana gerçekten büyük sıkıntı yaratıyor. Onun haricinde Pikachu'larımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Rafael, Charmander ve Pikachu. Olmazsa olmazlarımız ve bir diğer olmazsa olmazımız da sağ olsun Mecdi arkadaşım. Bizim orada öyle derlerdi. Arka bölüm, evet bir dakika, arka bölüme geçmeden önce. Üstteki bölmeler, Volvo'nun bu bölmeleri, şu ikisi en az şuraya kadardı, tamam mı? Dolayısıyla daha çok alan veriyordu size. Ama bunlar hem ufak, özellikle mesela arabayı da böyle yukarıdan aşağı yaptıkları için bölmeler çok ufak olmuş. Bundan dolayı da bu bize sıkıntı yaratıyor. Yeterli depolama alanı sağlamıyor. Keza üstteki bölmeler de aynı şekilde böyle ufak ufak yapmışlar. Mesela şuraya bölme yapmamışlar abi. Hani gerçekten bunun mühendisinin ben kafasına tüküreyim. Koltuklar bayağı rahat sürüş sırasında. Ama şundan alın arkadaşlar. Bunlar truck stoplarda satılıyor. Tırcılara söylüyorum bak. Bunlar dersler kardeşim. Bu, tamam mı? Bu senin bel desteğin. Bunsuz uzun yol yapmayın. Gerçekten ağır fark ediyor. Ben daha eşyalarımı yeni aldığım için, tamam mı gençler? Bu yoktu. Bu olmadan bir buçuk iki hafta falan sürdüm. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor. Belim ağrıyordu falan. Bununla şimdi iyiyiz. Sıkıntı yok. Evet, bu bölüme gelecek olursak, bu bölümde Kenworth'te şuradan başlamış. Üste böyle şeyler koymuşlar. Bölümler koymuşlar. Şöyle göstereyim. Volvo'da dolap vardı burada. Direkt dolap vardı. Böyle boydan boyaydı Volvo. Bunda öyle bir şey yok. Bunda burada mikrodalga fırınımız var. Çok da kullanmıyorum ama olsun. Burada benim ailemle olan fotoğraflarım var. Onları koydum. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Şimdi şu şöyle dönebiliyor. Bu masa olabiliyor yani, bak böyle. Böyle gidiyor, böyle geliyor. Yemek yerken bunu böyle açtığında daha rahat yemek yiyebiliyorsun. Aşağıda keza 2 tane göz var. Oraya da depolama alanı olarak kullanabiliyorsun. Yani Volvo daha iyiydi. Ama Volvo'da da şöyle bir sıkıntı vardı. Volvo'nun da şeyler çok işlevsizdi. Dolaplar çok işlevsizdi. Çok büyüktü. Ama kendin mesela böyle biraz customization yapsan çok daha güzel yapabilirdin. Onun haricinde bu tarafta da keza aynı şekilde üstte gene buradaki gibi bir bölme var. Burada dolabımız var. Donlarımızı falan koyuyoruz kardeşim. Burada da buzdolabı var normalde. Kenworth'un buzdolabı var ama şu an yok. Neden yok? Çünkü benden önce tırda olan kişi bir şeyler unutmuş. Dolayısıyla içinde bir şeyler kaldığı için uzun süre, benden önce servisteydi araba. Kaldığı için böyle içi böcekli falan filan olmuş. Benim patron da atmış onu çöpe. Şimdi yenisini alacağız. Yarda çektiğim zaman dedi ki abi hemen şey yaparız, sıkıntı yok. Öyle bir şey yaptık. Onun haricinde eşyalarımın hepsi burada arkadaşlar. Bak benim bütün mal varlığım burada şu an. Şöyle üstünü kapattım kötü bir görüntü oluşmasın diye. Böyle bütün ev ve tır eşyalarımın hepsi yanımda. Nedenini birazdan açıklayacağım. Ve burada da bizim İsmail abimizin hediye ettiği Samsun Spor bayrağımız var. Onu astık. Gayet güzel oldu bence. Gayet güzel bir şekilde yerleştik. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yatak. Abi yatak çok büyük ve çok rahat. Burada yataklar size'dır. Yani boydur. Bu king size diye geçiyor. En büyüğü queen, böyle kocaman bir şey. Bu büyüğün bir altı arkadaşlar. Gayet rahat. Volvo'dan çok daha rahat bir yatağı var. Bunun sebebi şu, bakın şimdi. Şimdi bu Amerikan tırı olduğu için Amerikalılar da genelde obez insanlar, tamam mı? Sığmıyorlar abi. Sığmadıklarından dolayı da kardeşim yatak büyük olsun istemişler. Amerikalılar kendine göre tasarlamış. Amerikalıların da şöyle bir huyu var. Bu bölmeleri hiç kullanmıyorlar. Yani çok gerek olmuyor onlar için. Dolayısıyla kardeşim yatağı büyük tasarlayıp bölmeleri ufak tasarlamışlar. Diğer yandan Volvo bir Avrupa tırı olduğu için ve Avrupalı insanlar Amerikalılara göre biraz daha ince oldukları için kardeşim onlar da daha çok göz tasarlamışlar. İçi geniş olsun demiş ama yatağa çok önem vermemişler vesaire. Yani tırın nerede, hangi alanda, üretici firmanın nereli olduğu gerçekten büyük etki ediyor arkadaşlar. Tırın içi, dışı ve genel olarak Kenworth bu şekilde. Çok sıcak. Gene açacağım şeyi. Abi durduğum yerde terliyorum ya. İnanılmaz bir hava var ya. Ver baba ver. Oh. Oh. Burada bir tuş var şu an. Bak şimdi ne işe yarayacak. Bastım tuşa. Ben Kral 3. Arthur. Havaya direkt yukarı çıkarıyor ya da böyle aşağı indiriyor. Bir diğer konu da şu.
Ses sistemi Volvo'nun çok güzeldi ama arkada yatağın altında bir tane büyük bir hoparlör koymuşlardı. Bu hoparlör de baslı müziklerde çok fazla vuruyordu. Bunda onu biraz daha sabitlemişler. Öyle kocaman bir tane hoparlör yok. Ufak ufak koymuşlar. Her yere koymuşlar. Bunun ses sistemi daha iyi. Evet, biraz soğuduysak şöyle bir motoru kapatalım. Şimdi muhabbete başlayalım arkadaşlar. Şimdi neden evi taşıdım? Orlando'dan taşınıyoruz. Dünyanın en güzel şehri bence. Bak halen daha söylüyorum. Bence Orlando arkadaşlar. Neden? Florida tam bizim Samsun'un havası gibi bir havası var. Böyle sıcağı da var. Tamam sıcak ama yağmur da yağmıyor değil yani. Yağmur da yağıyor. Hatta yağdığı zaman artık illallah ediyorsun bir ara yani. Böyle sonbahar, ilkbahar zamanlarında çok fazla yağmur yağdığı için diyor ki yeter. Bu bir. Diğeri insanlar çok böyle iyiler birbirlerine karşı. Yani kibarlar kardeşim. Öyle yolsuz arsız adam çok fazla yok. İlla ki vardır tabii ki ama çok fazla yok benim gördüğüm. Yalan yok, çok güzel kızlar vardı. Ama aramızda. Bundan dolayı bu gibi özelliklerden dolayı bence Orlando en güzel yerdi. Orlando'da zaten ben, Anıl abi ve Orhan abiyle ev arkadaşlığı yapıyorduk. Şimdi ben Amerika'ya geldiğimde ilk başta Virginia Beach'e gelmiştim. Daha sonra ben arkadaşlarımla beraber New Jersey'ye taşındım. Jersey'ye taşındıktan sonra biz orada tabii yerleştik. İşte ilk gelenler gibi başlangıç paketi, starter pack olarak işte DoorDash, GrabUp, işte paralı işler, paralı dediğim hani nakit veren işler vesaire çalıştıktan sonra ben şeyde başlamıştım, tıra başlamıştım. Tırdan sonra ben zaten evi falan boşaltmıştım ama gittiğimde yine arkadaşlarımın evinde kalıyordum. 4-5 ay böyle devam ettim. Daha sonrasında ben Virginia Beach'e taşındım. Çünkü zaten benim bir arkadaşım da Virginia Beach'e taşınmıştı. Beraber biz eve çıktık. Ben tıra işte o bölüme başladıktan 3 ay sonra, Virginia Beach'e başladıktan 3 ay sonra arkadaşlar, Orlando'dan çok güzel bir iş teklifi almıştım. Türk, Arap gibi hani Orta Doğu marketlerine ve Avrupa marketlerine bizim Türk ürünleri işte sütaş, işte sucuk, mucuk, cartçurt falan bunları satacaktım. Güzel bir teklif almıştım ama Orlando'ya yerleşmem gerekiyordu. Ben de gittim Orlando'ya taşındım. Orlando'ya taşınırken de Anıl abiyi aradım. Abi dedim selamünaleyküm. Dedi ki aleykümselam. Dedim abi ben geliyorum Orlando'ya, ne yapacağız? Dedi gel dedi, benim bir odam boş dedi, orada kal. Sonra ben oraya taşındım. Ondan sonra orada işte güzel zamanlar geçirdik. Başka bir ev beraber, yine aynı kadro beraber başka bir eve çıktık. Oradaki süremiz dolmuştu çünkü. Hem de kirası çok pahalıydı oran. Anıl abiyle konuştuk, dedik ne yapalım? Dedik başka bir eve çıkalım. Sonracığım kardeşim. O yeni evinde sözleşmesi bu ay bitiyor. Bu ay son, tamam mı? Sonra bu sözleşme biteceği için şunu bir senedir ben şimdi evdeyim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tırda olduğum için ben o market işini bırakıp tıra döndüm bu süreçte. Bu eve taşınırken. Burada da tırda olduğum için güzel kardeşim. Şimdi bakıyorum Florida biraz dışarıda kalıyor böyle, tamam mı? Şimdi Amerika haritası düşün. Florida burada. Biraz dışarıda kalıyor. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Ama tırcılık işini yapıyorsan abi Florida'da kalmak bir tık mantıklı değil. Çünkü ne eve gelebiliyorsun ne eve gidebiliyorsun. Hani hem zar zor yük buluyorsun hem buradan çıkışlar inanılmaz ucuz. Yani öyle. Bir senelik süreç boyunca benim evde kaldığım süreyi toplasam 1,5 maksimum 2 ay geçmez yani. Hani taş çatlasın 2 aydır öyle diyeyim. Şimdi böyle bir şey düşündüm. Ben de dedim ki lan ben zaten buraya gelemiyorum. Gelemediğim yerde niye kalıyorum? Bu bir. Tam bu sırada ben arkadaşlarımla, benim beraber geldiğim arkadaşlarımla konuşurken ki onlar da Virginia Beach'te yaşıyor. Onların da ev sözleşmesi bitiyor. Biz de dedik ki oğlum hadi hep beraber o zaman başka bir eve taşınalım Virginia Beach'te. Bir tane ev bulduk ama saray. Bak yemin ediyorum saray. Şimdi Virginia Beach'e gidince onun da videosunu çekeceğim ama abi 5 oda, 3 banyo, 2 garaj, cartçut bir şeyler var yani. Bahçe dolu ortalık. O evi de ucuza bulduk mu? Çok ucuz bir paraya. Hatta burada vereceğim kiradan bile daha ucuz bir paraya bulduk. Sonra baktım Virginia'ya daha rahat gidebilirim tırla. Giriş çıkışım daha rahat olur. Eve gitmek istediğimde işte oraya yük bulabilirim. Dedim abi o zaman dedim yapacak bir şey yok dedim, biz taşınacağız. Sonracıma geldim işte eşyalarımı aldım. Zaten olan kalan her şeyim bu kadar arkadaşlar. Başka da bir malzemem yok. Dolayısıyla Florida, Orlando defterini şimdilik, İleride tabii ki yine gelebilirim. İşte işlerin durumuna bağlı. Belli olmaz. Yani burada bir dükkan açma gibi bir hedefim var zaten. Biraz para biriktirince işte. Dolayısıyla şimdilik kapatmış olduk arkadaşlar. Güzel yer. Vallahi güzel yer. Ne yalan söyleyeyim. Ay ay. Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. İlerleyen videolarda da gençler işte böyle yük alırken, yük verirken, İşte nasıl yük alıyoruz, sistem nasıl işliyor, Amazon yükü nasıl alınır, nasıl bırakılır, bunların hepsini göstereceğim. Şimdilik kapatalım. Pardon dur. Şeyi konuşacaktık. Yeni işim nasıl gidiyor?
Arkadaşlar yeni işime başladım. İlk yükümde zaten gördüğünüz çok saçma bir yük taşımıştım. Drop and Hook'ta yani al ve bıraktı. Şu an piyasa yani hani ne ağlatıyor ne güldürüyor tarzı bir şey. Bazen güzel yükler çıkıyor, onlar kurtarabiliyor. Hani böyle gece yükleri falan alırsan sabah yatıp. Bazen güzel rate'lere, güzel miller gidebiliyorsun. Ama onun haricinde dediğim gibi şu an genel olarak piyasanın ne tadı var ne tuzu var. Abi hava o kadar sıcak ki videoyu çekerken GoPro kamera çok ısındı deyip kamerayı kapattı. Neyse arkadaşlar. Bu videoda değinmek istediklerim bu kadardı gençler. Umarım sevmişsinizdir. Videolara devam edeceğiz. Her zamanki gibi kaldığımız yerden kardeşim. Geçen hafta atamadık, kusura bakmayın. Biz yollardayız kardeşim. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Görüşürüz.